Roma Cumhuriyeti'ni ders kitaplarında gördüğümüz o bembeyaz, kusursuz mermerlerden ibaret bir müze olarak düşünmeyin. Milattan önce 1. yüzyılın başlarındayız ve ebedi şehrin sokaklarında genzi yakan bir is ve taze kan kokusu var. Asırlar boyunca devleti ayakta tutan o kadim kanunlar, dizginlenemeyen hırsların ağırlığı altında çatırdıyor. Generaller, kendilerine ölümüne sadık tek bir lejyonun, senatodaki yüzlerce oydan çok daha kıymetli olduğu o korkunç gerçeği çoktan fark etmişler. İktidarın, kesilen boğazların sayısıyla ölçüldüğü, kaba kuvvetin hüküm sürdüğü bu vahşi dünyada, şiddet çığını sadece sesiyle durdurmaya yeltenen bir adam doğuyor. Bu, kılıcın keskinliğine, aklın gücüyle meydan okuyanların hikayesidir. Ve bu destan, başkentin zehirli entrikalarından çok uzakta, sessiz bir taşra kasabasında başlar. Mark Tullius Cicero, milattan önce 106 yılının 3 Ocak günü Roma'ya yüzlerce kilometre uzaklıktaki tepelik Arpinum kasabasında dünyaya gözlerini açar. Soy ağaçlarını tanrılara ve efsanevi krallara dayandıran o kibirli başkent aristokrasisi için o bir hiçten ibaretti. Romalı züppelerin dilinde taşralı ya da sonradan görme anlamına gelen o aşağılayıcı kelimeyle anılıyordu. Ailesi oldukça varlıklıydı belki ama Roma'nın o acımasız kas sisteminde şanlı atalara sahip olmamak adeta siyasi bir idam fermanıydı. Cicero, zirvesinde iktidarın göz kamaştırıcı bir şekilde parladığı devasa bir dağın eteklerinde durmuş, kendisi gibilere nesillerdir kapalı olan o altın kapılara bakıyordu. İşte tam bu noktada, o altın kapıların ardındaki karanlık sırlara dalmadan evvel, siz kıymetli dinleyenlerimden ufak bir ricam olacak. Bu destansı yolculukta bana yoldaş olmak için kanalımıza abone olursanız, anlatacağım hikayeler daha da gür bir sesle yankılanır. Ayrıca şu an bu satırları dünyanın hangi köşesinde, nasıl bir haleti ruhiye içinde ve saat tam olarak kaçta dinlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız ziyadesiyle bahtiyar olurum. Zira sesimin hangi diyarlara, hangi yüreklere ulaştığını bilmek, bu hikayeleri anlatırken bana en büyük ilham kaynağı oluyor. Şimdi dilerseniz o taşralı gencin Roma'yı nasıl dize getirdiğine geri dönelim. Doğa, geleneksel bir Roma kahramanı olması için ona tek bir şans bile vermeyerek adeta onunla alay etmişti. Akranları talimgahlarda kaslarını çelikleştiriyor, mızrak fırlatıp kısa kılıç kullanmayı öğrenirken genç Mark son derece cılız, hastalıklı ve midesinden muzdarip bir çocuktu. Şiddetli bir rüzgarda kırılacakmış gibi duran ince uzun bir boynu ve içindeki o bitmek bilmez gerilimi ele veren sinirsel bir tiki vardı. Bir Roma erkeğinin yükselmesi için tek onurlu yol sayılan askerlik mesleğine bedenen uygun değildi. Yara izlerinin ve bilek gücünün kutsandığı bir toplumda varlığı neredeyse komik kaçıyordu. Soyadı bile talihsiz bir şakadan ibaretti. Cicero lakabı Latince nohut anlamına gelen kelimeden türemişti. Muhtemelen atalarından birinin burnunda bu baklagili andıran bir yarık vardı ve bu utanç verici lakap aileye sülük gibi yapışmıştı. Siyasete ilk atıldığı günlerde dostları ona bu gülünç ismi daha kahramanca bir şeyle değiştirmesi için yalvardılar. Ancak onun o devasa kibri ve inatçılığı daha o günlerde kendini gösterdi. Onlara Cicero adını en soylu ailelerin isimlerinden bile daha görkemli bir hale getireceğini söyledi. Dezavantajını bir efsaneye dönüştürmeye karar vermişti ve bu, kazanması gereken binlerce savaşın sadece ilkiydi. Onun en büyük gayesi, Romalıların yeni adam adını verdikleri o erişilmez mertebeye ulaşmaktı. Bu ünvan, soyundan konsüllük gibi en yüksek makama ulaşan ilk kişiye verilirdi. Bu, sıradan bir yayanın 4 atlı bir savaş arabasını geçmeyi hayal etmesi kadar imkansızdı. Roma hükümeti, aynı 20 ailenin iktidarı hileli zarlar gibi kendi aralarında çevirdiği kapalı bir seçkinler kulübüydü.
Ayrıcalıklarını, avını koruyan kurtlar gibi vahşice savunuyorlardı. Bir taşralı için konsüllük hayali kurmak sadece büyük bir hırs değil, deliliğin ta kendisi sayılırdı. Cicero'nun ordusu, asil bir kanı ya da uzak diyarlardan yağmalanmış altınları yoktu. Ancak o kalın kafalı askerlerde ve sefa düşkünü aristokratlarda olmayan bir şeye sahipti. Kırbaç çaklamasından bile daha hızlı çalışan bir zekası ve olağanüstü bir hafızası vardı. Seçkinleri savaş meydanında yenemeyeceğini anladığında, onları meydanlarda, kelimelerin savaşında yok etmesi gerektiğini kavradı. Şiddet çağında herkesin küçümsediği o eşsiz silahı, yani hitabet sanatını keşfetti. Dağınık gerçekleri alıp, kalabalıkları hüngür hüngür ağlatacak ve jüriyi beraat oyu vermeye zorlayacak bir hikayeye dönüştürme gücünün farkına vardı. Cumhuriyet can çekişiyor olsa bile, kelimelerin hala o hayaletimsi ama korkunç güce sahip olduğunu anlamıştı. Evini bir kütüphaneye ve zihni için bir eğitim kampına dönüştürerek, korkutucu bir saplantıyla kendini derslerine adadı. Bulabildiği her parşömeni okudu. Yunan filozoflarını çevirdi ve şiirleri ezberledi. Sadece konuşmak istemiyordu. Dinleyicilerin soluduğu havaya bile hükmetmek istiyordu. Boğazı kanayana ve sesi kısılıp çatlayana kadar konuşma provaları yaptı. Bir lejyonerin savaştan önce kılıcını bilediği gibi, zekasını da aynı sistemli, acımasızlıkla bileyerek kendinden canlı bir silah yarattı. Yolunun tehlikelerle dolu olduğunu biliyordu. Roma halkı dönekti. Aristokratlar ise acımasızdı ve sonradan görmeleri asla affetmezlerdi. Onun kutup yıldızı, tarihe kazıyacağı o basit ama devrim niteliğindeki fikirdi. Silahlar togaya boyun eğsin. Bu, askeri zorbalığa karşı sivil hukukun üstünlüğünü talep eden bir çığlıktı. Medeniyetin iktidar hırsından sağ çıkabileceğine ve kanunun insanı zeki bir hayvandan daha öteye taşıyan kutsal bir anlaşma olduğuna dair saf bir umuttu. O, bu kutsal anlaşmanın başrahibi olmaya yemin etmişti. Doğru zamanda ve yeterli tutkuyla söylenen bir sözün lejyonları bile durdurabileceğine inanıyordu. Fakat Cumhuriyeti kurtarıp vatanın babası olmadan önce hayatta kalması gerekiyordu. O günlerde Roma, diktatör Lucius Cornelius Sulla'nın yarattığı bir kabusun içine hapsolmuştu. Rejimin düşmanları geceleri birer birer ortadan kayboluyor, malları diktatörün dal kabuklarına peşkeş çekiliyordu. Senatörlerin kesik başları, pazardaki mallar gibi meydanlarda sergileniyor, ispiyoncular yeni kurbanlar bulmak için sokaklarda kol geziyordu. Sessizliğin, hayatta kalmanın tek garantisi olduğu bu mutlak dehşet ortamında, genç avukat Cicero, konuşmak için en doğru zamanın geldiğine karar verdi. Roma'nın en ünlü savunucularının dehşet içinde reddettiği bir davayı üstlendi. Çünkü sanık sandalyesinde tamamen masum bir adam oturuyordu. Ve asıl katil, her şeye gücü yeten diktatörün sofrasında ziyafet çekiyordu. Milattan önce 80 yılı Roma'yı ölümcül bir sessizlikle karşıladı. Bu, şafak sökmeden önce şehre çöken o huzurlu dinginlik değil, iradeyi felç eden ve dudakları mühürleyen, yapışkan, ağır bir korku sessizliğiydi. Diktatör Sulla, tarihe geçecek o kanlı temizliğini henüz bitirmişti. Devlet düşmanlarının listeleri her gün meydanlara asılıyor ve adı o beyaz tahtada beliren herkes, yargılanmaksızın ölüme mahkum ediliyordu. Mallarına el konuluyor, çocukları vatandaşlıktan çıkarılıyor ve katillere devlet hazinesinden cömert ödüller dağıtılıyordu. Kardeşin miras uğruna kardeşini ispiyonladığı, kölelerin özgürlük için efendilerini sattığı bu topyekün terör ikliminde Roma adaleti karanlık bir tiyatro oyununa dönmüştü. Mahkemeler kuruluyordu ama meydanların aslanı olan avukatlar
Diktatörün hoşuna gitmeyecek tek bir kelime etmekten korkan ürkek kuzulara dönüşmüştü. İşte tam bu karanlık anda, en soylu ve güçlü senatörlerin bile gözlerini kaçırdığı o günlerde, 26 yaşındaki taşralı Mark Tullius Cicero, kaderle Rus ruleti oynamaya karar verdi. Ellerine tutuşturulan dava, kilometrelerce öteden ölüm kokuyordu. Sanık sandalyesinde Ameria şehrinden gelen, kaba saba ama sıradan bir adam olan Sextus Roscius oturuyordu. Suçlamaların en korkuncuyla, bir Romalı'nın aklının alabileceği en büyük günahla, yani babasını öldürmekle itham ediliyordu. Romalılar için baba katli sadece bir cinayet değil, evrenin temel düzenini yıkan bir kutsala küfürdü. Cezası da suçu kadar dehşet verici ve sembolikti. Suçlu bir köpekle, bir horozla, bir maymunla ve bir yılanla birlikte deriden bir çuvala dikilir, ardından Tiber Nehri'nin sularına atılırdı. Böyle birinin ne gömülecek toprağa ne de soluyacak havayı hak ettiğine inanılırdı. Dışarıdan bakıldığında dava basit görünüyordu ama yüzeyin hemen altında iğrenç bir siyasi entrika yatıyordu. Sanığın babası son derece varlıklı bir adamdı. Cinayetin hemen ardından o devasa arazileri gerçek değerinin milyonda biri gibi komik bir fiyata, sadece 2000 sestertius karşılığında 6 milyonluk gerçek değerine hiç aldırış edilmeden açık artırmada satılmıştı. Alıcı ise sıradan biri değildi. Diktatör Sulla'nın en gözde adamı, güçlü azatlı köle Lucius Cornelius Chrysogonus'un ta kendisiydi. Kurulan tezgah, sinizmiyle insanı dehşete düşürecek kadar zekiceydi. Babayı öldür, el koymayı yasallaştırmak için adını ölüm listelerine sonradan ekle, malları üzerine geçir ve ortalığı ayağa kaldırabilecek tek yasal mirasçıdan kurtulmak için oğlunu cinayetle suçla. Kusursuz bir plandı. Roscius'u savunmak demek, Chrysogonus'u suçlamak, onu suçlamaksa doğrudan Sulla'ya meydan okumak demekti. Roma'nın isim yapmış tüm avukatları, bunun siyasi bir intihar olduğunu bildikleri için binbir bahaneyle bu davadan kaçmışlardı. Cicero ise sadece adalet arzusuyla değil, büyük ikramiyeyi gören bir kumarbazın soğukkanlılığıyla bu işi üstlenmişti. Bu davayı kazanırsa adını tüm Roma duyacaktı. Kaybederse büyük ihtimalle Kesikbaşı meydandaki konuşma kürsüsünü süsleyecekti. Mahkeme günü meydan hınca hınç doluydu. İnsanlar canavarı kışkırtmaya cüret eden bu deliği kendi gözleriyle görmek için toplanmıştı. Henüz tecrübesiz olan ve gerginliği her halinden belli olan Cicero sözlerine başladı. Kurduğu strateji, kelimenin tam anlamıyla diplomatik bir cambazlık şaheseriydi. Sulla'yı incitmeden Chrysogonus'u yok etmesi gerekiyordu. Genç hatip, hitabet derslerine konu olacak o kusursuz manevrayı yaptı. Efendi ile hizmetkarı birbirinden ayırdı. Diktatörü, evrenin yönetimi gibi devasa meselelerle meşgul olan yüce bir devlet adamı olarak tasvir etti. Adeta ayaklarının dibinde gezinen küçük dolandırıcıları fark edemeyecek kadar ulu bir Jüpiter gibiydi. Chrysogonus'u ise efendisinin meşguliyetinden faydalanıp dürüst vatandaşları sömüren, yozlaşmış ve açgözlü bir asalak olarak resmetti. Bu zehirle karıştırılmış tatlı bir dal kavukluktu ve kusursuz işlemişti. Ancak Cicero'nun asıl silahı mantıktı. Jüriye o meşhur soruyu sordu. Kimin işine yarıyor? Sanığın hayatını adım adım inceleyerek, babasının tarlalarından hiç ayrılmamış bu köylü çocuğunun cinayeti işlemek için ne bir sebebi ne de fırsatı olduğunu kanıtladı. Ardından diğer tarafa geçip Chrysogonus'un tablosunu çizdi. Parfümlere bulanmış, lüks içinde yüzen, dal kavukların kuşattığı, öldürülen adamın evinde yaşayıp onun servetinin sefasını süren bir adam. Mütevazı sanıkla kibirli suçlayıcı arasındaki bu zıtlık göz kamaştırıcıydı. Cicero, sıradan bir cinayet davasını siyasi bir manifestoya dönüştürdü. Mahkemeler masumları iktidarın gözdelerinden koruyamayacaksa,
Cumhuriyetin artık var olmadığını, onun yerine yırtıcıların zayıfları yediği bir kaosun hüküm süreceğini haykırdı. Bu sözler meydanda bir bomba etkisi yarattı. Genç avukatın cesaretinden utanan ve belki de Sulla'nın yalakalarının küstahlığından bıkmış olan jüri, beraat kararını verdi. Sextus Roscius, o korkunç deri çuvaldan kurtuldu. Chrysogonus, aşağılanarak tarihin karanlık sayfalarına karıştı ve Roma, o sabah yeni bir kahramanla uyandı. Cicero, imkansızı başarmıştı. Sistemin kurallarıyla oynayarak, kılıç yerine aklını kullanarak sistemi alt etmişti. Ne var ki zaferin getirdiği o tatlı sarhoşluk, yerini çabucak, derin bir endişeye bıraktı. Çünkü Sulla hala hayattaydı ve küstah bir gence henüz dokunmamış olması, fırtınanın dindiği anlamına gelmiyordu. Zaferin o baş döndürücü kadehi dudaklarından uzaklaştığında, Mark-Tullius Cicero acı bir gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Meydandaki o efsanevi şovu, kusursuz bir ustalıktan ziyade, gençliğin verdiği deli cesaretinin bir eseriydi. Asya üslubu denen o dönemin modasına kapılmış, mahkeme salonunda bir o yana, bir bu yana koşuşturmuş, kollarını savurmuş ve ciğerlerine yırtarcasına bağırmıştı. Cılız ve hastalıklı bedeni için her bir savunma adeta ölümle edilen bir danstı. Konuşmalarının sonunda boynundaki damarlar çatlayacak gibi şişiyor, gözlerine kan oturuyor ve o gür sesi acınası bir hırıltıya dönüşüyordu. Hekimler ve dostları yüzüne karşı o acımasız kehaneti fısıldıyordu. Eğer bedenini bu hırsla tüketmeye devam ederse, ulaşacağı yer konsüllük koltuğu değil, kalp krizinin onu sürükleyeceği erken bir mezar olacaktı. 27 yaşına geldiğinde Roma mahkemelerinin bu parlayan yıldızı fiziksel bir enkaza dönüşmüştü. Önünde iki yol vardı. Ya siyasetin o kanlı arenasına veda edip taşrada sıradan bir avukat olarak yaşlanacak ya da en büyük silahını, yani kendini baştan aşağı yeniden dövecekti. Milattan önce 79 yılında Roma iç savaşın küllerinden henüz tam anlamıyla doğamamışken, Cicero pek çoklarının korkaklık sandığı o radikal kararı aldı. Başkenti ardında bırakıp doğuya, kelimelerin ana vatanına doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Fısıltı gazetesi onun Sulla'nın gazabından kaçtığını yaysa da, bu aslında yeni bir savaş sanatı öğrenmek için çıkılmış stratejik bir sürgündü. Roma'nın ona verebileceği her şeyi aldığını ve bu ham bilginin onu içten içe öldürdüğünü biliyordu. Eğlenceli bir seyahat değildi bu. Kendi elleriyle kurduğu, fanatik bir adanmışlıkla içine daldığı acımasız bir eğitim kampıydı. İlk durağı, antik dünyanın zihin başkenti olan ve o günlerde sessiz bir üniversite şehrine dönüşen Atina oldu. Burada yarım yıl boyunca felsefenin derin sularına daldı. Onu çağının diğer tüm hatiplerinden ayıracak olan o sarsılmaz inancını tam da bu sokaklarda inşa etti. Bilgelikten yoksun bir hitabet, delinin eline tutuşturulmuş keskin bir kılıçtan farksızdı. Kelimeleri sadece süslemeyi değil, onların içini mantıkla, ruhla ve sarsılmaz bir anlamla doldurmayı öğrendi. Ancak zihni gökyüzüne uzanırken bedeni hala toprağa zincirliydi. Düşüncelerinin hızına yetişemeyen zayıf bir gırtlağı vardı. Fısıltısının bile kalabalığın çığlığını bastırabileceği o ilahi tekniği ona öğretecek bir ustaya, fizyolojisine baştan yaratacak bir heykeltıraşa ihtiyacı vardı. Aradığı o acımasız ustayı Rodos adasında efsanevi Apollonius Molon'un okulunda buldu. Molon, Cicero'nun o taşkın ve gösterişli tarzını tek bir bakışta teşhis etti. Genç adamın sözlerinde çok fazla yağ, çok fazla su ve gereksiz bir tiyatrallik vardı. Usta bir bahçıvanın ağacı budadığı gibi, Molon da Cicero'nun hitabetindeki tüm o süslü fazlalıkları acımasızca kesip attı. Ona bağırmayı yasakladı.
Sesim gücünü yırtılan ses tellerinde değil, göğüs kafesinin o derin ve karanlık mağarasında bulmasını emretti. Tıpkı dalgaların sesini bastırmak için ağzına çakıl taşları dolduran efsanevi Demosthenes gibi Cicero da nefesini eğitti. Tek bir nefeste destanlar okuyacak kadar ciğerlerini genişletti. Her bir harfi jilet gibi keskinleşene kadar diksiyonunu yonttu. Suskunluğun bazen gök gürültüsünden daha sağır edici olduğunu, tek bir bakışın en ağır hakaretten daha derin yaralar açabileceğini bu adada öğrendi. Milattan önce 77 yılında 2 yıllık o ağır sürgünün ardından Roma'ya döndüğünde gemiden inen adam artık o cılız ve sinir hastası taşralı değildi. Omuzları genişlemiş, bedeni çelik gibi sertleşmişti. Ama asıl mucize dudaklarının arasındaydı. O histerik çığlıklar gitmiş, yerine derin bir nehrin karşı konulmaz akıntısı gibi çağlayan, görkemli ve tok bir ses gelmişti. Ustası Molon onunla vedalaşırken tarihe geçecek o hüzünlü sözleri fısıldamıştı. Yunanistan'ın elinde kalan son büyük gururu, yani hitabet sanatını söküp Roma'ya götürdüğü için onu hem övmüş hem de yurdunun kaderini ağlamıştı. Cicero başkente adım attığında kanlı diktatör Sulla ölmüş, şehrin üzerine çöken o ölümcül sessizlik yerini yeni bir yozlaşma fırtınasına bırakmıştı. Cumhuriyet, hırslı çakalların al sahasına dönmüştü ve Cicero yeni bilediği kılıcını denemek için sabırsızlanıyordu. Adını Roma'nın en büyükleri arasına kazımak için sıradan bir davaya değil, yenilmesi imkansız görünen bir canavara ihtiyacı vardı. Kader, milattan önce 70 yılında ona tam da böyle bir iblisi sundu. Roma Cumhuriyeti artık oyların, yargıçların ve hatta koca eyaletlerin alınıp satıldığı devasa bir pazar yeriydi. Bu kokuşmuş düzenin en iğrenç mahsulü, zengin Sicilya eyaletinin eski valisi Gaius Verres'ti. 3 yıllık yönetimi boyunca cennet adayı adeta cehenneme çevirmişti. Sadece rüşvet almakla kalmamış, tapınakları yağmalamış, sanat eserlerini gasp etmiş ve daha da korkuncu, dokunulmaz olan Roma vatandaşlarını çarmıha germişti. Küstahlığı öyle bir boyuttaydı ki, topladığı ganimetin ilk yılını kendine, ikinci yılını avukatlarına, üçüncü yılını ise kendisini yargılayacak hakimleri satın almaya ayırdığını ulu orta söylemekten çekinmiyordu. Zulümden nefesi kesilen Sicilya halkı, çareyi bir zamanlar adalarında dürüstlüğüyle nam salmış o tek adamda Cicero'da aradı. 36 yaşındaki hatip için bu, hayatının kumarıydı. Karşısında sadece şımarık bir hırsız değil, onun suçlarını örtbas etmek için sıraya giren devasa ve çürümüş bir Roma aristokrasisi vardı. Üstelik Verres, savunması için Roma'nın o güne dek gördüğü en büyük avukatı, mahkeme salonlarının kralı Quintus Hortensius'u akıl almaz paralarla kiralamıştı. Hortensius'un planı basitti. Davayı hukuki oyunlarla, bitmek bilmeyen itirazlarla aylarca uzatacak ve zaman aşımına uğratacaktı. Ancak Yunanistan'ın ateşinde dövülüp gelmiş olan Cicero, bu ucuz taktiği okyanusun ötesinden bile görebiliyordu. Süslü kelimelerle vakit kaybetmenin intihar olacağını anlayan Cicero, Roma hukuk tarihinde bir devrim yaptı. Açılış nutuklarını bir kenara fırlattı ve 50 gün gibi inanılmaz bir sürede Sicilya'yı karış karış gezerek kendi soruşturmasını yürüttü. Roma'ya döndüğünde yanında Forum'dan Kapitol Tepesi'ne kadar yol yapacak kadar belge, binlerce şahit ve inkar edilemez kanıtlar vardı. Mahkeme günü geldiğinde sadece meydan değil, tapınakların çatıları bile bu tarihi çarpışmayı izlemek isteyenlerle dolup taşıyordu. Hortensius, o kibirli gülümsemesiyle Cicero'nun saatlerce sürecek edebi bir tirat atmasını bekliyordu. Ancak Cicero ağzını açtığında kelimeler değil, gerçekler
sel gibi salonun ortasına döküldü. Hasatları çalınan çiftçiler, oğulları katledilen babalar, tapınakları kirletilen rahipler birbiri ardına kürsüye çıktı. Cicero saatlerce konuşmak yerine Verres'in muhasebe defterlerini, emirlerini ve kan donduran mektuplarını yargıçların yüzüne çarptı. Bir Roma vatandaşının sırf ölürken asla ulaşamayacağı ana vatanı İtalya'yı izlesin diye Boğaz'ın kıyısında nasıl çarmıha gerildiğini anlattığında meydandaki kalabalığın kanı dondu. Ey zamaneler, ey ahlak feryadı, işte bu çürümüşlüğe karşı atılmış bir isyan çığlığıydı. Bu bir savunma değil, kelimelerle yapılan bir idamdı. Hortensius'un yüzündeki o kibirli tebessüm silinmiş, yerini dehşete bırakmıştı. Dağ gibi yığılan kanıtlar karşısında satın alınmış yargıçlar bile Verres'i kurtaramayacaklarını anladılar. Daha mahkemenin 3. gününde hükme bile bekleyemeyen Verres, çaldığı servetin bir kısmı ile birlikte bugünün Marsilya'sına doğru utanç verici bir sürgüne kaçtı. Bu zafer, Roma'nın sarsılmaz sanılan hiyerarşisini yerle bir etti. Hortensius o altın tahtından alaşağı edilmiş ve Roma'nın birinci sesi ünvanı Arpinum'dan gelen o taşralı çocuğa geçmişti. Cicero sadece süslü cümleler kuran bir hatip değil, acımasız bir dedektif, dahi bir stratejist ve en önemlisi kendini kanundan üstün görenleri ezip geçebilecek bir halk kahramanı olduğunu kanıtlamıştı. Roma sokakları onun adıyla yankılanıyordu. Artık en büyük hayali olan konsüllüğe giden o parlak yol ayaklarının altına serilmişti. Ne var ki zirveye tırmandıkça soluduğu hava seyrekleşiyor, edindiği düşmanların gölgeleri daha da uzuyordu. Cumhuriyet'in o karanlık arka sokaklarında Verres'in hırsızlıklarını çocuk oyuncağı gibi gösterecek kadar korkunç ve kanlı planlar çoktan filizlenmeye başlamıştı. Roma'yı sadece yasalarıyla değil, varoluşuyla sınayacak olan o büyük fırtına artık kapıdaydı. Milattan önce 63 yılı sıradan bir takvim yaprağı değildi. Batı medeniyetinin kaderinin masaya sürüldüğü, kan ter içinde oynanan ölümcül bir satranç maçıydı. Roma, konsüllük seçimlerini beklerken şehrin sokaklarına fırtına öncesinin o boğucu ve ağır havası çökmüştü. Siyaset arenasında çarpışacak olan iki güç, yalnızca iki farklı adamı değil, birbirine zıt iki ayrı dünyayı temsil ediyordu. Bir tarafta Roma aristokrasisinin düşmüş meleği, ihtiraslı ve iflas etmiş soylu Lucius Sergius Catilina vardı. O, umutsuzluğa kapılmış ayak takımına borçların silineceğini ve servetin yeniden dağıtılacağını vaat ediyordu. Arkasında iflas etmiş tüccarlar, sabıkalı gaziler, sokak çeteleri ve babalarının mirasını kumarda yemiş, yozlaşmış bir altın gençlik yürüyordu. Diğer tarafta ise bizim taşralı kahramanımız Marcus Tullius Cicero duruyordu. Ne soylu bir kanı ne de şanlı bir askeri geçmişi vardı. Sırtını yalnızca keskin zekasına ve kanunların yılmaz savunucusu olarak kazandığı o leçesiz şöhrete dayamıştı. Senato koltuklarını işgal eden o kibirli aristokratlar için bu seçim, uyuşturucu verilmeden diş çekilmesine katlanmak kadar acı vericiydi. Cicero'yu içten içe küçümsüyor, onu kendi kapalı kulüplerinin kapısını zorlayan Arpinumlu bir yabancı, haddini bilmez bir sonradan görme olarak nitelendiriyorlardı. Normal şartlar altında böyle bir adamın en yüksek makama göz dikmesine asla müsaade etmezlerdi. Fakat vakit normal bir vakit değildi. Catilina'nın varlığı, senatörlerin dizlerinin bağını çözüyordu. Onun radikal vaatleri, asilzadelerin asırlık ayrıcalıklarını ve devasa servetlerini küle çevirecek bir cehennem ateşi gibiydi. Catilina, mavi kanlı bir anarşist, sırf çüllerin üzerinde saltanat sürebilmek için tüm Roma'yı gözünü kırpmadan ateşe verebilecek canlı bir kaos heykeliydi. Hal böyle olunca
O çibirli asilzadeler burunlarını tutarak da olsa ehvenişer olanı seçtiler. Cicero'nun yeteneğini ve halk arasındaki popülaritesini Catilina'nın deliliğine karşı bir kalkan olarak kullanmaya karar verdiler. Seçim kampanyası eşine az rastlanır bir sinir harbine dönüştü. Catilina sandıktan adil bir yolla çıkamayacağını anladığında açık tehditlere ve rüşvet çarklarına başvurdu. Cicero ise belki de antik çağın gördüğü en dahiyane siyasi şovu sahneye koydu. Foruma adım attığında etrafını devasa bir destekçi ordusu sarıyor, gücünü halktan aldığını cümle aleme ilan ediyordu. Togasının altına giydiği o parıl parıl parlayan zırh, sıradan bir tedbir değil, muazzam bir tiyatro sahnesiydi. Herkese sessizce, "Görün işte, hayatım tehlikede, Cumhuriyet suikastçıların hedefinde" mesajını veriyordu. Bu hamle kusursuzdu. Zira Romalılar dramaya aşıktı ve Cicero onlara, karanlık güçlere karşı devleti tek başına savunan o yalnız kahramanın destanını sundu. Kardeşi Quintus'un onun için kaleme aldığı kısa ama acımasız seçim rehberi, adeta günümüzün kurnaz siyaset mühendisleri tarafından yazılmış gibiydi. Kardeşinin tavsiyesi netti. Herkese her şeyi vaat et, durmadan gülümse, binlerce el sık, nüfuzlu adamların isimlerini ezberle ve onlara arsızca dal kavukluk yap. Felsefede sarsılmaz bir idealist olan Cicero, siyasetin çamurlu meydanında virtüöz bir pragmatiste dönüştü. İğrendiği adamlarla geçici ittifaklar kurdu, ondan nefret edenleri tatlı diliyle efsunladı. Dezavantaj gibi görünen taşralı geçmişini, başkentin yozlaşmış ahlaksızlığına karşı bir temizlik ve erdem sembolü olarak parlattı. Ve o büyük gün gelip çattığında Mars alanı insan seliyle dolup taşmıştı. Yüzbaşıların oyları sayılırken nefesler tutuldu. 1 yıl önce kimsenin ihtimal dahi vermediği o büyük mucize gerçekleşti. Soylu bir soy ağacından yoksun olan Marcus Tullius Cicero, asırlık asilzadeleri ezip geçerek ezici bir zafer kazandı. 30 yıl aradan sonra Roma siyasetinin o aşılamaz cam tavanını paramparça eden ilk yeni adam oldu. Arpinum'un o ince boyunlu, tuhaf soy isimli alay konusu çocuğu, şimdi Roma'nın mutlak gücünü simgeleyen baltalı değnekleri ellerinde tutuyordu. Hayatı boyunca kıskançlıkları, aşağılanmaları ve kendi bedensel zayıflığını aşarak yürüdüğü o dikenli yolun zirvesine nihayet ulaşmıştı. Ne var ki bu muazzam zaferin damağında bıraktığı tat, zehir zemberek bir acıya gebeydi. Catilina seçimi kaybetmişti ama yenilgiyi asla kabullenmemişti. Yaralı bir canavar, eskisinden çok daha ölümcül olurdu. İktidara giden yasal kapıların yüzüne kapandığını anlayan bu karanlık adam, artık tamamen gölgelerin arasına karıştı. Roma'nın izbe mahzenlerinde ve Etruria'nın terk edilmiş villalarında gizli meclisler toplanmaya başladı. Kılıçlar bileniyor, çıralık katiller silah altına alınıyor, şehri cehenneme çevirecek kundaklama planları haritalara dökülüyordu. Cicero, o görkemli konsüllük togasını omuzlarına atarken yarışın bittiğini sanıyordu. Oysa hayatının en korkunç savaşının meydanına henüz yeni adım atmıştı. Karşısında artık siyasi bir rakip değil, şehri kan gölünde boğmaya yeminli bir terör örgütü vardı. Bilgece felsefe sohbetleri ve huzurlu reformlarla geçirmeyi hayal ettiği o konsüllük yılı, her bir Romalı'nın hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğu çaresiz bir zamana karşı yarışa dönüşecekti. Kader, omuzlarına tahammül edilmez bir yük bindirmişti ve çok yakında togasının hainlerin kılıçlarını durdurmaya yetip yetmeyeceğini kanıtlamak zorundaydı. Milattan önce 63 yılının sonbaharı, Roma'nın üzerine kurşun gibi ağır bir sis tabakasıyla çöktü. Şehir, dar sokaklarda zehirli yılanlar gibi süzülen fısıltıların ortasında, yaklaşan felaketin dehşetiyle titriyordu. Maskesini tamamen fırlatıp atan Catilina, vahşeti ve basitliğiyle
kan donduran bir plan hazırlamıştı. Amacı sadece iktidarı ele geçirmek değildi. Roma'yı yeryüzünden sonsuza dek silmek istiyordu. Bu darbe senaryosu aklını yitirmiş bir delinin kabuslarından fırlamış gibiydi. Şehir 12 ayrı noktadan ateşe verilecek, alevlere müdahale edilmesin diye su kemerleri yıkılacak ve dumanlar arasında can havliyle kaçışan senatörler kılıçtan geçirilecekti. Bu artık bir siyaset oyunu değil, devletin varlığını kökünden kazımayı hedefleyen bir katliam girişimiydi. Cicero, kurduğu casus ağı ve bir isyancının geveze aşığı sayesinde düşmanın attığı her adımdan haberdardı. Fakat bilmek yetmiyordu. Catilina'nın hala güçlü dostlarının bulunduğu o şüpheci senatoyu ikna edebilmek için sarsılmaz kanıtlara ihtiyacı vardı. Beklenen an 8 Kasım günü gelip çattı. Cicero, senatoyu acil bir toplantıya çağırdı. Ancak bu kez alıştıkları o sıradan meclis binasında değil, Jupiter Stator, yani durduran Jüpiter tapınağında toplandılar. Bu mekanın seçimi asla tesadüf değildi. Tapınak yüksek bir tepedeydi, savunması kolaydı ve ismi bile kaçışa ve yenilgiye karşı ilahi bir korumayı çağrıştırıyordu. Binanın etrafı bizzat konsüle sadık, tepeden tırnağa silahlı süvarilerle çevrilmişti. Tapınağın içindeki hava gerilimden adeta çatlayacak gibiydi ki birdenbire intihara eşdeğer bir küstahlıkla Catilina'nın bizzat kendisi kapıda belirdi. Hiçbir şey olmamış gibi başı dik bir şekilde kendi yerine doğru yürüdü. Fakat o an binlerce kelimeden daha ağır bir şey yaşandı. Onun yanındaki sıraya oturan senatörler birer birer ayağa kalkıp uzaklaştılar. Catilina, koca bir boşluğun ortasında, etrafı korku ve nefret duvarlarıyla çevrili, cüzamlı bir hasta gibi yapayalnız kalmıştı. İşte tam o saniyede Cicero oturduğu yerden doğruldu. Kuru tutanaklar okumadı ya da kürsüye şahitler çağırmadı. Bunun yerine kelimeleri kor ateşte dövülmüş kılıçlara dönüştürerek hitabet dehasının tüm gazabını düşmanının üzerine kustu. Catilina'ya karşı yaptığı o ilk konuşma, 1000 yıllar ötesinde bile yankılanacak olan o meşhur isyanla başlıyordu. Sabrımızı daha ne kadar zorlayacaksın Catilina? Bu çılgınlığın daha ne kadar alay edecek bizimle? Bu bir mahkeme sorgusu değil, acımasız bir psikolojik işkenceydi. Cicero öyle bir konuşuyordu ki, sanki hainin zihnindeki her düşünceyi, aldığı her nefesi biliyordu. Gerçekleri kurnazca tahminleriyle harmanlayarak yaptığı bu blöf o kadar inandırıcıydı ki, Catilina kendini anadan doğma çıplak hissetti. Konsül ona tutuklama emri vermiyordu. Henüz mahkeme kararı olmadan buna yasal hakkı yoktu. Ama çok daha korkunç bir şey yapıyordu. Onu ahlaken aforoz ediyor, sadece devletin değil, ışığın ve yaşamın da düşmanı ilan ediyordu. Üzerine çöken bu muazzam baskıya dayanamayan ve planlarının ifşa olduğunu anlayan Catilina, aynı gece Roma'dan kaçıp Etruria'daki ordusunun kampına sığındı. Ancak şehirde o cehennemi planı devreye sokmak için kana susamış teğmenleri hala pusuya yatmış bekliyordu. Cicero'nun artık merhametsizce ve hızla saldırması gerekiyordu. Kader, isyancılar tarihin en ahmakça hatasını yapıp, Allobroklar adlı bir Galya kabilesinin elçilerini kendi saflarına çekmeye çalıştıklarında ona o altın fırsatı sundu. Resmi otoritenin yanında saf tutmayı seçen Galyalılar, yeraltı liderlerinin imzalarını ve mühürlerini taşıyan o ölümcül mektupları doğrudan Cicero'ya teslim ettiler. Artık konsülün ellerinde Roma'nın yakılmasını emreden belgeler ve barbarları İtalya'yı işgale çağıran inkar edilemez kanıtlar vardı. Başkentte kalan 5 çete lideri derhal derdest edildi. Aralarında görevdeki bir yargıç olan Lentulus bile vardı ve tutuklanmadan önce o onurlu togasını üzerinden çıkarmaya zorlanmıştı. 5 Aralık günü Concordia, yani uyum tapınağında hem esirlerin kaderini hem de Cicero'nun ruhunu yargılayacak olan o hayati oturum gerçekleşti. Soru kılıç gibi keskindi.
Tutuklulara ne olacaktı? Roma kanunları, vatandaşların yargılanmadan ve halka itiraz hakkı tanınmadan idam edilmesini kesin bir dille yasaklıyordu. O dönemde henüz genç ve hırslı bir rahip olan Julius Caesar, kürsüye çıkıp kanunları çiğnemenin yaratacağı korkunç sonuçları hatırlatarak ömür boyu hapis ve mal müsaadele cezası öneren parlak bir konuşma yaptı. Senato kararsızlığın uçurumunda sallanıyordu. Çoğu intikamdan korkuyordu. Derken sözü tavizsiz stoacı Marcus Porcius Cato aldı. Merhametin bir zayıflık olduğunu haykırarak hepsinin ölmesini talep etti. Konsül olarak son noktayı koymak Cicero'nun omuzlarındaydı. Yargısız bir infazın onu kanunlar önünde bir katile dönüştüreceğini çok iyi biliyordu. Fakat isyancıları hayatta bırakmak, er ya da geç serbest kalmalarına ve şehrin küle dönmesine yol açabilirdi. Ve o kararını verdi. Devletin bekasını yazılı her kanunun üstünde tutan bir adamın tercihini yaptı. Tüm sorumluluğu göğüsleyerek Senato'ya fiilen sıkı yönetim ilan eden o son kararı çıkarttı. Cicero, 5 vatan hainini forumdan geçirip o karanlık Mamertine zindanlarına götüren kafileye bizzat liderlik etti. Bu dehşet verici bir yürüyüştü. Meydanı dolduran kalabalık, anın o karanlık ihtişamı ve korkusu karşısında taş kesilmiş, çıt çıkarmadan izliyordu. Mahkumlar, cellatların yağlı urganlarla beklediği o pis kokulu, zifiri karanlık yeraltı zindanına Tullianum'a indirildiler. Lentulus, Cethegus ve diğerleri yeraltının o boğucu karanlığında birer birer boğularak öldürüldü. Her şey bittiğinde Cicero dışarı çıktı ve sokakta bekleyen o mahşeri kalabalığın karşısına dikildi. Uzun ve süslü nutuklar atmadı. Sadece balta darbesi gibi kuru, çesin ve tek bir kelime fırlattı dudaklarından. Vixerunt. Yani yaşadılar ve bittiler. Bu mutlak bir zafer anıydı. Aylardır şehrin gırtlağına çöken o ölümcül gerilim, yerini yeri göğü inleten bir sevinç patlamasına bıraktı. İnsanlar konsülün yolunu aydınlatmak için meşaleler yakıyor, adını göklere haykırıyordu. Övgü konusunda son derece cimri olan Cato bile Cicero'yu açıkça vatanın babası ilan etti. Bu daha önce yalnızca tanrılara veya efsanevi krallara layık görülen eşsiz bir unvandı. Aristokrasinin bir zamanlar alay ettiği o taşralı sonradan görme, arkasında hiçbir ordu olmadan sadece iradesi ve keskin zekasıyla koca cumhuriyeti ipten almıştı. Kendini Olimpos'taki tanrılarla eşdeğer hissediyordu. Fakat o neşe çığlıklarının ve meşale alevlerinin titrek gölgeleri arasına çoktan ölümcül bir lanet sızmıştı. Bir Roma vatandaşının kutsal sayılan yargılanma hakkını gasp eden Cicero, aslında kendi sonunu hazırlayan o lanetli emsali yaratmıştı. Evet, Roma'yı kurtarmıştı. Ama aynı zamanda kendi idam fermanını da şimdiden imzalamıştı. Sadece infazı ertelenmişti. Tarih, sırf kamu iyiliği için bile olsa, kendini kanunların efendisi ilan edenleri asla affetmezdi. Roma'yı cehennemin kıyısından aldıktan sonra, Cicero'nun sonsuz bir şan ve minnetle yaşayacağı sanılırdı. Ancak siyaset, akıntısı ölümcül derecede hızlı bir nehirdi. Ve dünün ilahlaştırılan kahramanları, bu sularda aniden bugünün boğulmuş cesetlerine dönüşebilirdi. Kalabalıkların onu omuzlarında taşıyıp, vatanın babası diye yeri göğü inletmesinin üzerinden sadece 5 kısa yıl geçmişti ki, rüzgar çoktan yön değiştirmeye başlamıştı. Rüzgarın yönü çoktan değişmişti. Milattan önce 58. yılda Roma Cumhuriyeti artık yepyeni ve çok daha ölümcül bir ittifakın esiriydi. Dönemin en kudretli 3 adamı, Büyük Pompeius, Marcus Licinius Crassus ve Julius Caesar, iktidarı kendi aralarında paylaştırmak için 1. Triumvirlik adıyla gizli bir anlaşma imzaladılar.
Cicero'nun o eşsiz hitabetiyle canı pahasına savunduğu kutsal cumhuriyet, artık bu üç adamın bitmek bilmeyen hırslarını gizleyen ince bir perdeden ibaretti. Tam bu sırada eski anayasa muhafızlarını ortadan kaldırmak için bizzat bu üçlü tarafından tasmasından koparılmış bir savaş köpeği sahneye sürüldü. Bu adam Publius Clodius Pulcher'di. Genç, zengin, şeytani derecede yakışıklı ve ahlak yoksunu bir aristokrat olan Clodius, Cicero'nun tam zıddıydı. Aralarında eski ve kanlı bir hesap vardı. Yıllar evvel Clodius, kadın kılığına girerek Sezar'ın evindeki kadınlara özel bir dini ayine sızmaya çalıştığında, Cicero mahkemede onun yalanlarını paramparça etmişti. O utancı asla unutmayan Clodius, şimdi Sezar'ın desteğiyle halk tribünü olmuş ve intikam ateşiyle yanarak kan kokusu almıştı. Clodius, görünüşte adaleti savunan ama aslında tek bir adamın idam fermanı olan o sinsi yasa tasarısını meclise sundu. Roma vatandaşlarını yargılamadan idam eden herkes sürgüne gönderilecekti. Metinde Cicero'nun adı geçmiyordu. Ancak bu zehirli okun kimin kalbine nişan aldığı herkesin malumuydu. Cicero'nun hayatının zirvesi olan o meşhur idam kararı şimdi onun boynuna dolanan bir ilmeğe dönüşmüştü. Düne kadar onu kurtarıcı olarak bağrına basan Roma bir anda yüzünü çevirdi ve usta hatip gerçekliğin o buz gibi duvarına feci şekilde çarptı. Sokak çetelerinin korkusundan sinen senatörler bakışlarını kaçırıyor, Cicero'nun en büyük dostu sandığı Pompeius ise maliçanesine kapanıp onu kapıdan çeviriyordu. Cicero dımdızlak ortada kalmıştı. Evi çeteler tarafından taşlanırken direnmenin sadece bir sokak katliamına yol açacağını acı bir şekilde anladı. Karanlık bir pelerine bürünerek kurtardığı o ihtişamlı şehirden bir hırsız gibi gece yarısı kaçmak zorunda kaldı. O şehri terk eder etmez evi yağmalanıp küle çevrildi ve Clodius o küllerin üzerine alay edercesine bir özgürlük tapınağı inşa ettirdi. Dahası İtalya sınırlarının 500 mil yakınına kadar Cicero'ya su veya ekmek veren herkesin idam edileceği duyuruldu. Bu sürgün Cicero için basit bir siyasi yenilgi değil, ruhunun paramparça olduğu bir yıkımdı. Onun tüm varlığı, nefesi ve kimliği Roma'ya, o kalabalık foruma ve kürsüdeki alkışlara bağlıydı. Başkentin dışında o, kökünden sökülmüş solgun bir ottan farksızdı. Yunanistan'dan dostlarına yazdığı mektuplar, bir zamanların mağrur devlet adamının nasıl acınası bir hale düştüğünün kanıtıydı. Yerlerde yuvarlanarak ağlıyor, intiharı sayıklıyor ve dostu Attikus'a feryat ediyordu. O koskoca stoacı filozofun sarsılmaz duruşu bir kabuk gibi dökülmüş, geriye alkışlar ve iktidar olmadan nefes alamayan, zayıf, kırılgan bir adam kalmıştı. Her sabah Roma'dan gelecek bir müjde umuduyla uyanıp, her gece gözyaşları içinde uykuya daldığı 1,5 yıl süren bu karanlık kuyu, onun cehennemi oldu. Ancak o zifiri karanlığın içinde bile, kaderin çarkları gıcırdayarak dönmeye devam ediyordu. Clodius'un sokaklardaki dizginlenemez terörü, sonunda kendi efendilerini bile rahatsız etmeye başlamıştı. Roma'nın sokaklarını kana bulayan bu anarşiden yaka silken Pompeius, kalabalıkları efsunlayacak ve o çeteleri susturacak tek sese, sürgündeki o kırgın adama muhtaç olduğunu anladı. Cicero'nun İtalya'ya dönüşü, krallara layık bir zafer alayı gibiydi. Halk onu yollarda selamlıyor, senato yıkılan evini devlet hazinesinden yeniden inşa ediyordu. Ancak bu sahte bahar rüzgarının sarhoşluğu çok kısa sürdü. Zira usta hatip acı bir gerçeğin farkına varmıştı. Geri döndüğü yer artık yaşayan bir şehir değil, bir hayaletti. Forum hala kalabalıktı. Mahkemeler kuruluyor, kürsülerde süslü laflar ediliyordu ama toplumu bir arada tutan o kutsal yasa saygısı buharlaşıp uçmuştu. Artık gerçek güç, halkın seçtiği yöneticilerde değil, arkalarında kılıçlarını şakırdatan sadık lejyonlarıyla bekleyen generallerdeydi.
Çok geçmeden birinci triumvirlik çatırdadı. Crassus'un Partia çöllerinde can vermesiyle denge tamamen bozuldu. Sahnede sadece iki dev kalmıştı. Aristokrasinin yaşlanan ve rehavete kapılan idolü Büyük Pompeius ile Galya'nın fatihi, yıldızı her geçen gün parlayarak Roma elitlerinin kanını donduran Julius Caesar. Milattan önce 49. yıla gelindiğinde gerilen o kanlı ip koptu ve Julius Caesar, eyaletiyle İtalya'yı ayıran o küçük Rubikon nehrini geçerek kendi vatanına savaş açtı. Bu haber, Roma'yı 300 yıl önceki Galya istilasından beri görülmemiş bir dehşet dalgasıyla vurdu. Düne kadar Sezar'a lanetler okuyan asil senatörler, mallarını ve hatta ailelerini geride bırakarak şehirden fareler gibi kaçtılar. Sadece ayağını yere vurarak İtalya toprağından lejyonlar çıkaracağını iddia eden Pompeius ise tek bir kılıç bile çekmeden hükümeti Yunanistan'a taşıyarak Roma'yı Sezar'a teslim etti. Bu kasırganın tam ortasında kalan Cicero için artık karar vaktiydi. Sezar zekiydi, ona saygı duyuyordu ve tarafsız kalması için yalvaran kibar mektuplar yazıyordu. Ancak o, özgürlüğü kendi mutlak gücü uğruna boğacak zarif bir despottu. Diğer yanda ise hukuken senatoyu savunan ama kibrinden ve beceriksizliğinden geçinmeyen Pompeius vardı. Çin'den kaçacağını çok iyi bilen ama kime sığınacağını bilemeyen Cicero, mantığıyla değil, sarsılmaz ilkeleriyle hareket etti ve Pompeius'un peşinden Yunanistan'a yelken açtı. Vatan savunucularının karargahına vardığında karşılaştığı manzara, tek kelimeyle bir trajediydi. Disiplinli bir ordu yerine, daha savaşı kazanmadan ganimetleri ve makamları paylaşmak için birbirini yiyen, Roma'da yapacakları katliamların hayalini kuran kibirli bir aristokrat sürüsü buldu. Çaresizliğin verdiği asabiyetle ortalıkta kara bir bulut gibi dolaşan Cicero, kazanmak dışında her şeye hazırlıklı olduklarını söyleyerek komutanların beceriksizliğini zehirli diliyle yüzlerine vuruyordu. Milattan önce 48. yılın kavurucu yazında Pharsalus Ovası'nda kopan kıyamet her şeyi bitirdi. Pompeius'un hantal ordusu, Sezar'ın savaş kaşarlanmış lejyonları karşısında un ufak oldu. Pompeius Mısır'a kaçtı ve orada karısının gözleri önünde başı kesilerek alçakça katledildi. Hastalığı sebebiyle o gün savaş meydanında olmayan Cicero, fanatiklerin Afrika'ya çekilip son nefeslerine kadar savaşma teklifini elinin tersiyle itti. Artık bu deliliğin bir parçası olmak istemiyordu. Kılıcını bıraktı ve tiran dediği adamın merhametine sığınmak üzere boynu bükük bir halde İtalya'ya dönme kararı aldı. Milattan önce 48. yılın puslu bir Ekim gününde bir hayaleti andıran bitkin bedeniyle Brundizium limanına ayak bastı. Tam 11 ay boyunca o kasvetli liman şehrinde cellatların ölüm fermanıyla kapısını çalacağı anı bekleyerek ecel terleri döktü. Fakat doğudan zaferle dönen Sezar, herkesi şaşkına çeviren o korkunç büyüklüğünü gösterdi. Atından inip en büyük muhalifine sarıldı ve onunla kilometrelerce yürüyerek dostça sohbet etti. Gururlu bir vatansever için uğruna yaşadığı cumhuriyeti katleden adam tarafından affedilmek, zehir içmekten farksızdı. Sezar ona hayatını bağışlamıştı ama o, hayatın anlamı olan özgürlüğünü, sesini ve itibarını söküp almıştı. Artık senato sıralarında lejyonerlerin ve Galyalıların oturduğu yeni Roma'da 60 yaşındaki Cicero'ya düşen rol, diktatörlüğün zararsız ve süslü bir biblosu olmaktı. Sesi kısılan ve siyasetten tamamen dışlanan o büyük hatip, teselliyi gençliğinin o masum günlerinde arayarak taşradaki villalarının sessizliğine, derin bir iç sürgüne çekildi. Siyaset sahnesindeki çöküşü, kaderin ona hazırladığı asıl darbenin yanında yalnızca hafif bir sızıydı. Milattan önce 45. yılın Şubat ayında hayatının tek ışığı, kelimelere dökülmeden onu anlayabilen yegane ruh olan biricik kızı Tullia hayata veda etti.
Aralarındaki bağ öylesine derin, öylesine köklüydü ki, doğum sonrası gelen bu ölüm haberi koca filozofu paramparça etti. Başkalarına kaderin sillesini taş gibi bir yüzle karşılamayı öğütleyen o büyük stoacı, şimdi yaralı bir hayvan gibi feryat ediyordu. Üvey kızının yasını yeterince tutmadı diye, gencecik eşi Publilia'yı kapının önüne koydu. Acısı öylesine dayanılmazdı ki, imkansızı denedi ve kızını tanrılaştırmak, onu ölüler diyarından koparıp almak için adına bir tapınak inşa etmeye kalkıştı. Fakat taş ve mermer içindeki o dipsiz boşluğu doldurmaya yetmedi. O da en iyi bildiği şeye, kelimelere sığındı. 2 yıldan kısa bir süre içinde Avrupa düşünce tarihinin temellerini atacak olan o muazzam eserleri kaleme aldı. Bu sıradan bir yazım süreci değil, eşi benzeri görülmemiş bir dil devrimiydi. Ondan önce Latince, askerlerin, çiftçilerin ve tüccarların kaba saba diliydi. Felsefe ise yalnızca Yunanca konuşurdu. Cicero, kederli bir babanın masasında oturup parçalanmış ruhunu mantığın gücüyle bir araya getirmeye çalışırken koca bir dili baştan yarattı. Ahlak, kalite, birey, mutlak gibi bugün düşünmeden sarf ettiğimiz pek çok kelime onun kanayan zihninden dökülüp Latince'ye uyarlandı. Yazmak onun yegane ilacıydı. Tiranların hüküm sürdüğü, canından çok sevdiği kızının toprağın altında yattığı bir dünyada aklını yitirmemek için adeta hummalı bir şekilde üretiyordu. Milattan önce 45. yılın sonlarına gelindiğinde, dışarıdan bakıldığında o artık köşesine çekilmiş, gençlere erdem anlatan bilge bir ihtiyardı. Ömür boyu diktatörlüğünü ilan eden Sezar bile ona alaycı bir saygı duyuyor, onu sofrasında ağırlıyordu. Cicero şarap içiyor, gülümsüyor ve edebiyat konuşuyordu. Ama o uysal filozof maskesinin ardında kana susamış bir siyaset canavarı pusuda bekliyordu. Cumhuriyete olan inancı ölmemiş, aksine buz gibi bir öfkeye dönüşmüştü. Milattan önce 44. yılın 15 Mart'ında o meşhur İdüs gününde tarih keskin bir viraj aldı. Dünyanın hakimi Julius Caesar, bir zamanlar en büyük düşmanı olan Pompeius'un heykelinin dibinde, kendi kanından oluşan bir gölün içinde yatıyordu. 23 hançer darbesi diktatörün bedenini paramparça etmişti. Suikastçılar, ellerinde kanlı bıçaklarıyla sokaklara dökülüp özgürlüğü müjdelerken, Roma sevinç çığlıkları yerine ölümcül bir sessizliğe büründü. Yaşlı ve geveze olduğu gerekçesiyle bu kanlı plana dahil edilmeyen Cicero, o an orada değildi. Ancak Brutus, kan damlayan kılıcını havaya kaldırıp, tiranın cansız bedeni üzerinde zafer çığlıkları atarken, dudaklarından dökülen ilk isim Cicero oldu. Onu, geri dönen özgürlüğün en büyük şahidi olarak çağırıyordu. Suikast haberi, yaşlı hatibin yüreğinde fırtınalar kopardı. Bunu ilahi bir adalet, kutsal bir eylem olarak gördü. Yılların verdiği o ölü toprağını üzerinden silkeleyip attı ve filozof cübbesini çıkarıp yeniden siyaset meydanına indi. Ne var ki suikastçılar ölümcül bir hata yapmıştı. Tiranı öldürmüşler ama tiranlığı ayakta tutan o devasa çarkı, Kesar'ın hazinesini, ordusunu ve en önemlisi sağ kolu Marcus Antonius'u sağ bırakmışlardı. Kurnaz ve acımasız Antonius, Kesar'ın cenazesinde öyle bir ateş yaktı ki, suikastçılar canlarını kurtarmak için Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Meydan artık Cicero'yla onun ayyaş ve kaba bir asker bozuntusu olarak gördüğü Antonius'a kalmıştı. Cumhuriyetin umutları tükenmek üzereyken satranç tahtasına beklenmedik bir taş sürüldü. Sezar'ın evlatlığı ve varisi olan 19 yaşındaki genç Octavianus. Solgun yüzlü, hastalıklı ve zararsız bir öğrenciye benzeyen bu genci Antonius kahkahalarla aşağılarken Cicero'nun keskin zekası onda bulunmaz bir fırsat gördü. Genç adamın
Sezar'ın gazileri üzerindeki etkisini kullanacak, onu Antonius'a karşı bir koçbaşı gibi cepheye sürecekti. Genci öveceğiz, kullanacağız ve sonra bir kenara atacağız, diyordu yakın çevresine. Fakat bu kibir, hayatının en büyük ve en ölümcül hatasıydı. O masum yüzün ardında en az Sezar kadar zeki ama onun merhametinden tamamen yoksun, buz gibi hesaplar yapan bir deha yatıyordu. Octavianus, yaşlı kurdun kendisini kullanmasına bilerek izin verdi. Ona baba diyerek yaltaklandı ve kendi meşruiyetini kurana dek bu oyunu kusursuzca oynadı. Cicero, arkasında Octavianus'un lejyonlarının gücünü hissederek Antonius'a karşı amansız bir savaş ilan etti. 20 yıl aradan sonra forumda yankılanan sesi eskisi kadar gür ve ölümcüldü. Milattan önce 44. yılın Eylül'ünden 43. yılın Nisan'ına kadar tarihe o meşhur 14 söylevini arka arkaya patlattı. Bu sıradan bir siyasi atışma değil, zamana yayılmış bir sivil intihardı. Kaleme aldığı her kelime, kurduğu her cümle, Antonius'un galip gelmesi halinde kendi tabutuna çakılacak birer çiviydi. 63 yaşına gelmiş, diktatörler, savaşlar ve evlat acısı görmüş bu adamın artık onurundan başka kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Özellikle sadece elden ele dolaşan o meşhur ikinci söylevinde Antonius'u kelimenin tam anlamıyla paramparça etti. Onun sarhoşluklarını, yolsuzluklarını, Pompeius'un onurlu evini bir batağa çevirmesini iğneleyici bir dille Roma halkının yüzüne vurdu. Yaşlı Atip, uyuşuk senatoyu sarsarak uyandırmaya çalışıyor. Kölelikle gelen barışı istemiyoruz. Kölelik, savaşla ve hatta ölümle defedilmesi gereken en büyük kötülüktür, diye haykırıyordu. Onun kelimeleriyle alevlenen senato, Antonius'u vatan haini ilan etti ve ordularını üzerine yolladı. Milattan önce 43. yılın Nisan ayında Mutina Ovası'nda Antonius'un orduları darmadağın edildiğinde Roma'da Cicero'nun adı kurtarıcı olarak göklere çıkarılıyordu. Ancak bu zafer sarhoşluğu yaklaşan fırtınanın sadece sessizliğiydi. Savaş meydanında her iki konsül de can vermiş, koca Roma ordusu başsız kalmıştı. Ve işte o an Cicero'nun kendi elleriyle kurduğu saatli bomba infilak etti. Emrindeki lejyonlarla tek güç olarak kalan o zararsız çocuk Octavianus, gözünü Roma'nın en yüksek makamına, konsüllüğe dikti. Yaşlı kurdun kibri, onun sonunu hazırlayan zehirli bir şaraba dönüşmüştü. Onu yüceltecek ve sonra bir kenara atacağız, diyerek küçümsediği o solgun yüzlü çocuk, itaatkar öğrenci maskesini bir anda söküp attı. Octavianus, Antonius'u yok etmek yerine, lejyonlarının yönünü doğrudan Roma'ya, o savunmasız kalmış kalbe çevirdi. Senato dehşet içinde teslim olurken, genç adam şehre girip hazineye el koydu. Ve ardından Cicero'nun en karanlık kabuslarında bile görmekten korktuğu o dehşet verici olay gerçekleşti. Canavarlar güçlerini birleştirdi. Octavianus, Marcus Antonius ve Marcus Aemilius Lepidus, Bologna yakınlarındaki küçük bir nehir adasında bir araya geldiler. Tam 3 gün boyunca dünyanın haritasını bir parşömen gibi önlerine serip kaderini baştan yazdılar. Böylece diktatörlük yetkileriyle donatılmış o resmi askeri junta, yani ikinci triyumvirlik, kan ve ihtirasla doğmuş oldu. Bu yeni tiranların ilk işi, iktidarlarını sağlamlaştırmak ve boşalan kasalarını doldurmak için bir ölüm listesi hazırlamak oldu. Pazarlıklar son derece çetin geçiyordu. Antonius pek çok ganimeti Octavianus'a bırakmaya razıydı ama asla taviz vermeyeceği tek bir şartı vardı: Cicero'nun kesik başı. Söylentilere göre Octavianus, kendisine siyasi arenada can suyu veren bu yaşlı ustasını feda etmemek için 2 gün boyunca direndi. Ancak siyasette vefa, gücün gölgesinde eriyip giden bir yanılsamadan ibaretti. Genç adam,
Bu inatçı cumhuriyetçinin kendi mutlak iktidarlarına asla boyun eğmeyeceğini çok iyi biliyordu. Cicero, yok edilmesi gereken o eski dünyanın ta kendisiydi. Nihayetinde pragmatizm, duygusallığa galip geldi ve Octavianus, baba diyerek sarıldığı adamı ölüme terk etti. Marcus Tullius Cicero'nun adı, o kanlı listenin en tepesine bir numaraya yazılmıştı. Ölüm fermanı. Tusculum'daki villasına ulaştığında Cicero, kardeşi Quintus'la birlikteydi. Artık oyun bitmişti. Bir ömür boyu bilediği o eşsiz hitabeti, zekice kurguladığı manevraları ve derin bilgeliği, kılıcın kaba kuvveti karşısında tuzla buz olmuştu. Kaybetmişti. Ne var ki bu mutlak yenilginin içinde tuhaf, asil bir dinginlik gizliydi. Sezar'ın karşısında yaptığı gibi eğilip bükülmedi, merhamet dilenmedi. Yaşlı aslan kaderini kucaklamaya hazırdı. Yakında o da öldürülecek olan kardeşiyle yaşlı gözlerle vedalaşıp izlerini kaybettirmek umuduyla yollarını ayırdılar. Cicero, Brutus'un yanına Makedonya'ya kaçabilmek için Astura kıyılarına yöneldi. Fakat yazılarında sayfalarca öldüğü o hırçın deniz bu kez ona sırtını dönmüştü. Karşıdan esen sert rüzgarlar ve kopan fırtına gemisinin limandan ayrılmasına izin vermedi. Sanki İtalya'nın toprağı ve suyu bu en güzel konuşan evladını bırakmak istemiyor, onun kendi bağrında can vermesini emrediyordu. Milattan önce 43. yılın 7 Aralık günü gri bulutlar kıyının üzerine bir kefen gibi çökmüştü. Deniz tutmasından ve uykusuzluktan bitkin düşmüş olan yaşlı hatip, kölelerine kendisini karaya çıkarmalarını emretti. Artık kaçmaktan yorulmuştu. "Sık sık kurtardığım vatanımda öleceğim," diye mırıldandı. Sesinde kahramanlıktan ziyade derin bir tükenmişlik vardı. Dinlenmek için villasına çekildiğinde, katillerin yaklaştığını haber alan sadık köleleri, efendilerini zorla bir tahtrevana bindirip gemiye ulaştırmak umuduyla sık ormanın içine doğru koştular. Efendileri için ölmeye, son nefeslerine kadar savaşmaya hazırlardı ama kader, Roma'nın en büyük hatibinin kum saatindeki son taneleri çoktan akıtmıştı. Katil sürüsünün başında yüzbaşı Herennius ve askeri tribün Popilius Lenas vardı. Kaderin ne acı bir cilvesidir ki, yıllar evvel Cicero, bu Popilius'u baba katili olma suçlamasından o umutsuz mahkeme salonunda kendi muazzam zekasıyla kurtarmıştı. Şimdi ise minnettar müvekkil, kendisini ipten alan avukatının kellesini almaya gelmişti. Kardeşi Quintus'un azatlı kölelerinden biri olan hain bir dil bilimci, askerlere ormanın içindeki o gizli patikayı gösterdi. Tahterevan dar yolda kıstırıldığında, köleler kılıçlarını çekip dövüşmeye yeltendiler. Ancak perdelerin ardından ölüme meydan okuyan o tanıdık tok ses duyuldu. Cicero, kölelerine silahlarını indirmelerini ve tahterevanı yere bırakmalarını emretti. O son an gelip çattığında, hayatı boyunca yakasını bırakmayan tüm o korkular, şüpheler ve telaşlar bir anda buharlaşıp uçtu. Perdeyi araladı ve doğrudan katillerinin gözlerinin içine baktı. Yüzü solgun, sakalları uzamış, saçları darmadağınıktı. Ama bakışları hala bir kartal kadar keskin ve ağırdı. Asla merhamet dilenmedi. Kendisine ihanet eden Popilius'a öyle bir baktı ki, adam bu bakışın ağırlığı altında ezilip gözlerini kaçırmak zorunda kaldı. "Burada duracağım," dedi Cicero. "Yaklaş Gazi ve eğer becerebilirsen vur kılıcını." Arenada ölümü onurla karşılayan bir gladyatör gibi boynunu tahterevandan dışarı uzattı. Yüzbaşı Herennius'un kılıcı indi ama adamın elleri titriyordu. Yaşlı adamın başını gövdesinden ayırabilmek için birkaç darbe daha indirmesi gerekti. Ne var ki Antonius için sadece bir kelle yeterli değildi. O meşhur söylevleri, o zehir zemberek satırları yazan
Forumda özgürlüğü savunurken havaya kalkan o ellerin de kesilmesini emretti. Bu basit bir idam değil, koca bir sembolün ritüelistik bir vahşetle yok edilişiydi. Kesik baş ve eller bir beze sarılıp, yeni efendilere sunulacak paha biçilmez bir ganimet gibi Roma'ya götürüldü. Kanlı bohça, Antonius'un ziyafet masasına bırakıldığında zalim komutan kahkahalara boğuldu ve ölüm listelerinin artık kapandığını ilan etti. En büyük düşmanı nihayet susmuştu. Fakat bu trajedinin en tüyler ürpertici perdesini Antonius'un karısı Fulvia sahneledi. Kocasının en büyük nefretini kucağına aldı. O cansız yüze tükürdü ve saçından çıkardığı altından bir tokayla Cicero'nun o destansı dilini acımasızca delip geçti. Bu, ölümünden sonra bile vicdanlarını kanatan o kelimelerin gücü karşısında duyulan çaresiz bir öfkenin, vahşi bir çırpınışın göstergesiydi. O dili, bir kelebeği tahtaya çiviler gibi sonsuza dek susturmak istemişti. Cicero'nun başı ve elleri, yıllarca halka hitap ettiği, Roma'nın kalbi olan forumdaki o meşhur konuşma kürsüsüne, rostraya çivilendi. Meydandan geçen Romalılar, utanç ve dehşet içinde gözyaşları dökerek başlarını öne eğdiler. Çünkü o kürsüde çivili duran, sadece parçalanmış bir beden değil, koca bir cumhuriyetin cesediydi. Özgürlüğün sesi tamamen kısılmıştı. Artık Roma'nın sokaklarında sadece tek bir ses, imparatorun sesi yankılanacaktı. Ne var ki tarih, altınla veya kanla satın alınamayan tek adil yargıçtır. Marcus Antonius, gün geldi, her şeyini kaybedip kendi canına kıydı. Octavianus ise Augustus adını alıp ilk imparator olarak uzun yıllar hüküm sürdü. Fakat Cicero'nun gölgesi ömrünün sonuna dek onun peşini bırakmadı. Yıllar sonra yaşlı Augustus, torunlarından birini gizlice Cicero'nun bir kitabını okurken yakaladı. Çocuk dehşet içinde parşömeni cübbesinin altına saklamaya çalıştı. İmparator kitabı torununun elinden aldı, uzun bir süre sessizce okudu ve sonra şu sözlerle geri verdi. O bilge bir adamdı çocuğum, çok bilge bir adam ve vatanını çok severdi. Bu kısacık cümle aslında yüzyıllara yayılan bir mağlubiyetin itirafıydı. İktidar sahipleri onun bedenini parçalamış, dilini altın bir tokayla delmiş olabilirlerdi ama kelimelerini öldürmeyi asla başaramadılar. Cicero, sonsuzluğun savaşından galip ayrılmıştı. Onun eşsiz hitabeti, gelecek tüm nesiller için Latince'nin sarsılmaz temeli oldu. Adalet, insanlık ve doğal hukuk üzerine kurduğu o muazzam düşünceler, bütün bir Batı medeniyetinin harcına karıştı. Bugün aradan geçen 2000 koca yılın ardından, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden ve erdemden bahsediyorsak, hala o taşralı avukatın, kelimenin kılıçtan çok daha keskin olduğunu kanıtlayan o cesur adamın diliyle konuşuyoruz. İşte dostlar, bir zamanlar dünyayı titreten tiranların un ufak olduğu yerde, fikirlerin nasıl ölümsüzleştiğinin hikayesi budur. Eğer bu destansı yolculukta benimle birlikte Roma'nın o puslu sokaklarında yürümekten keyif aldıysanız, kanala abone olarak bu büyülü hikayelerin bir parçası olmaya devam edebilirsiniz. Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmamızı istediğiniz, anlatılmayı bekleyen başka hangi kahramanlar veya olaylar var? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Biliyorsunuz, yazdığınız her bir satırı tek tek büyük bir keyifle okuyorum. Çünkü bu kanala ruh veren şey tam olarak sizin o güzel fikirleriniz. Yeni bir hikayenin şafağında, başka bir destanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, tarihle kalın.